Herkese merhaba, ben Plus Class'tan Oğuzhan Mavituna. Şu an Junior DevOps Engineer olarak çalışmaktayım ve bugün sizlere Kubernetes video serimizin ikinci videosu olan Kubernetes'in faydaları ve çözdüğü problemleri anlatmak için karşınızdayım. Öncelikle insanlar Kubernetes'i niçin kullanabilir? Örneğin konteyner sistemlerini yönetmek için kullanabilirler. Peki bunu nasıl yaparlar? Kubernetes'in ilk videosunda bahsettiğim üzere konteyner orkestrasyon sistemi vardır. Bu sistem sayesinde biz bütün konteynerleri, bütün altyapıyı tek bir bütün olarak görebiliriz. Bu bize ne gibi artılar sağlar? Örneğin bütün her şeyi tek bir panelde, tek bir yerde gördüğümüz için örneğin eğer bir konteyner fail durumuna mı geç? Gene her şey elimizin altında olduğu için bunları görebiliriz. Ve doğal olarak da önlemini alabilir. Buna ek olarak aynı zamanda health check denen sağlık kontrolü yapıldığı için konteynerların ve içindeki diğer etkenlerin bir problemle karşı karşıya olup olmadığını da test edip erkenden önleyebilir. İkinci bir kullanım amacı olarak şöyle bir varsayım yapabiliriz. Örneğin bizim bir konteynerimiz var ve onun üzerinde çalışırken bu fail durumuna geldi. Yaptığımız bir hatadan veya sistem hatasından dolayı kendiliğinden fail durumuna geldi. İşte bu durumda biz panikle acaba tekrardan yenisini kaldırabilir miyiz, edemez miyiz diye düşünmüyoruz. Çünkü Kubernetes'in otomatik hata düzeltme sistemi bizim için bir konteynerimiz kapandığı zaman otomatik olarak yenisini ayağa kaldırıyor. Bu noktada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki bizim içindeki verilerimize ne olacak? Verilerimiz kaybolacak mı diye düşünebilirsiniz. Bu noktada Kubernetes orada da bize fayda sağlıyor. Örneğin diyelim ki bizim konteynerimiz fail durumuna geldi. Bu noktada fail olmuş nodun üzerine gidiyor sistem ve onu kesintisiz bir şekilde başka bir noda taşıyarak veri kaybetmemizi önlüyor. Bu şunun için önemlidir. Örneğin insanlar bugün telefonlarında bir fotoğraf bile silindiğinde buna tahammül edemiyor. Ama işte burada biz bu Kubernetes sistemi sayesinde gerek kendi işinizi yaparken gerek de başka bir şirketin işini yaparken veri kaybetmenizin önünüz geçilmiş oluyor. Böylelikle sizin o firmaya karşı ekstradan bir tazminat, veri kaybına bağlı tazminat ödemenizi ödememiş oluyorsunuz. Üçüncü bir hizmet olarak ne söyleyebiliriz? Mesela Kubernetes bize çeşitli depolama yöntemleri ve depolama hizmetleri sunuyor. Bunu nasıl yapıyor? Kendisinin sahip olduğu Service Discover ve Key Value Store özellikleriyle yapıyor. Mesela ben zamanında bir şey kaydettiğimi varsayalım. Service Discover özelliğiyle o servisi arıyor ve ben ekstra bir efor sarf etmeden onu benim karşıma çıkartabiliyor. Key Value Store özelliği ise şöyle çalışıyor. Biz örneğin mesela bir konfigürasyonu saklayacağız. Bu bizim değerimiz oluyor ve biz bunu bir anahtara atıyoruz ve kaydediyoruz. Aradan zaman geçtikten sonra bunu başka diğer dosya arasında aramakla vakit harcamıyoruz. Çünkü biz o anahtarı, o key'i talep ettiğimizde bize otomatik olarak o konfigürasyonu değer olarak, value olarak bize dönüyor. Başka bir örnek olarak ise şunu söyleyebilirim. Bizi load balance ayarını otomatik olarak yapıyor. Bu ne demek? Sürekli bahsettiğim işte o bir node üzerine çok yük binme durumunu çözen sistemin kendisi. Bunu nasıl yapıyor? İşte burada konteyner orkestrasyon sistemi devreye giriyor. Çünkü biz o sayede bütün altyapıyı görüyoruz ve bir noda çok yük bindiğini farkına varıyoruz. Farkına varınca da işte bu otomatik load balance ayarı gerçekleştirerek o node üzerindeki yükü diğer worker nodlar üzerinde paylaşıyor ve bu problem ortadan kalkıyor. Böylelikle biz tekrardan ideal hızımıza ve ideal performansımıza kavuşmuş oluyoruz. Böylelikle Kubernetes serimizin ikinci videosu olan Kubernetes'in faydaları ve çözdüğü problemler kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.